Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün tekrardan Chunin sınavda güç sıralaması yapıyorum. Bundan bir yıl önce de yapmıştım. Ancak o zamanki yaptığım videodaki sıralama ile şu anki çok farklı. Bu konudaki düşüncelerim çok değişti. Bir de sayıları değiştirdiğim için yeni sayılarıyla tekrardan yapmamda fayda var. Birçok kişi Chunin sınavda güç sıralaması yaparken Gaara ve Naruto'nun da dövüşünü dahil ediyor. Ancak bu bir hatadır. Bunun sebebi ise Gaara ve Naruto'nun savaşı Chunin sınavları sezonunda değil, Konoha Crush sezonunda geçiyor. Bu nedenle videodaki sıralamaya o savaşı dahil etmedim. Sadece Chunin sınavlarındaki halleri bulunuyor. Yani Gaara ve Sasuke'nin savaşına kadar. 18. sırayı Sakura ve Ino beraber paylaşıyor. Savaşları berabere bitmişti. 17. sırada Tenten bulunuyor. Tenten Temari'ye karşı hemen yenildiği için gücü tam olarak ölçülemiyor. Ama Sakura ve Ino'dan daha iyi taijutsu olduğu için onların önüne koydum. 16. sırada Tsurugi var. Kankuro'ya karşı kaybetti. 15. sırada Kin var. Kin ve Tsurugi arasında çok fazla bir fark yok. Kin'in yetenekleri daha iyi olduğu için daha üst sıraya koydum. 14. sırada Choshi var. Shikamaru tarafından Sasuke'yi kurtarma ekibindeki en güçlü kişi olarak görülüyor. Shikamaru bunu söylediği zaman Choshi'nin hap kullandığını bilmiyordu. Aynı zamanda taijutsu da Kiba'dan daha iyi. Yine de Dosu'ya karşı çok kolay bir şekilde yenildiği için düşük bir sırada bulunuyor. 13. sırada Zaku var. Zaku Shino ile savaştı ve çok basit bir şekilde yenildi. Ormanda Lee ile kısa bir karşılaşması olmuştu. Onun dışında çok fazla bir şeyini görmedim. 12. sırada Hinata var. Önceki sıralamada Hinata'yı çok düşük bir sıraya koymuştum. Evet, Neishi'ye karşı iyi başarılar sergiledi. Ancak yine de 12. sıradan üste çıkamaz gibi duruyor. 11. sırada Dosu bulunuyor. Dosu Choshi'yi yeniyor. Ancak Choshi'nin Chunin sınavlarındaki gücü tam olarak bilinmiyor. Bir yıl önce yaptığım sıralamada fazla önlere koymuştum. Ancak Dosu'yu Temari, Shikamaru ve Kankuro gibi karakterlerin önüne koyabileceğimiz bir başarısı yok. Choshi'nin kelebek modundaki hali normal halinin 100 katı. Temari ve Kankuro'nun Chunin sınavları haliyle Sasuke'yi kurtarma sezonundaki hali arasında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. 10. sırada Kiba var. Kiba'nın sahip olduğu hız ve güç bence Dosu'yu yenebilmesi için yeterli. Naruto'yu savaşta fazla zorlamıştı. Ben bile izlerken Kyuubi'nin gücünü kullanarak yenecek diye düşünmüştüm. 9. sırada Yoroi var. Yoroi çakrayı yemebiliyor. Base Sasuke'yi fazla zorlamıştı. Sasuke Lee'den kopyaladığı teknik ile savaş kazandı. Bu savaştaki Sasuke zayıflatılmış bir halde. Yani güç anlamda zayıflamamış olsaydı çok rahat bir şekilde Sasuke kazanırdı. Belki de Kiba da Yoroi'yi yenebilir. Ancak yeterli güç başarısı olmadığı için emin olamadım. 80. sırada Kankuro var. Gördüğümüz ilk kukla kullanıcısı. Böyle farklı yetenekli olan karakterleri izlemeyi hep sevmişimdir. Ne yazık ki kendisini çok fazla göremiyoruz. 7. sırada Shino var. Şimdi birçoğunuz Shino ve Kankuro Konoha Crush şarkıda savaştılar. Gaara ve Naruto'nun savaşını dahil etmeyip neden bunu dahil ettin diyecektir. Gaara ve Naruto Chunin sınavlarındaki hallerine göre fazla güç artışı aldılar. Farklı formlarını kullandılar. Ancak Shino ve Kankuro yine aynı. Shino'nun gücü için Kankuro ile yakın denilebilir. 6. sırada Temari ve Shikamaru var. Temari seri içerisinde hep Kankuro'dan az bir farkla daha güçlü olarak duruyor. Bu nedenle Kankuro'nun önüne koyduğum Shikamaru'nun gücü ise gölge bağlama jutsu ile bağladığı kişilerin üzerinden ölçülüyor. 5. sırada Naruto var. Biliyorum şu an çok şaşırıyorsunuz. Neishi'yi yendiği halde nasıl Neishi'den geride diyorsunuz? Şöyle açıklayayım. Naruto'nun Neishi'yi yenmesini sağlayan 3 faktör var. Birincisi mental am, ikincisi Kyuubi çakrasıyla fullenmesi ve en önemlisi olan üçüncüsü zekası.
Şimdi Neji'nin bu savaşta nasıl daha güçlü olduğunu anlatayım. Neji çakrasının büyük bir kısmı Base Naruto'ya karşı kullanıyor. Naruto, Kyuubi'nin çakrasıyla hemen yerlerini iyileştiriyor. Hem çakrasını fulluyor hem de Neji'nin kapattığı çakra noktalarını açıyor. Neji'nin ise çakrası hiçbir şekilde fullenmiyor. Çünkü Naruto gibi gücü arttıran bir buff almadı. Bazıları karşı argüman olarak Neji taijutsu yapıyor, çakrası azalmaz diyecek. Ancak bu doğru bilinen bir yanlıştır. Taijutsu yapmak da çakranın azalmasına sebep olur. Byakugan'ı açık tutmak da çakranın azalmasına neden olur. Naruto evreninde çakra azalınca karakterlerin gücü, hızı ve dayanıklılıkları düşer. Buna kanıt olarak Sasuke'nin Deidara ile olan savaşındaki ifade kullanılabilir. Naruto, Kyuubi çakrası kullanmaya başladıktan sonra bile Neji Naruto'nun saldırısını durdurmaya başlar. Şimdi oradaki Naruto klondu diyeceksiniz. Ancak gölge klonlarının hızları asıl bedenleriyle eşit. Bir de Neji'nin çakrasının full olmadığını hatırlayın. Aynı zamanda Neji'nin sondaki yediği yumruk beklemediği bir anda geldi. Yani ona tepki verememesi normal. Bir de Neji'nin Chunin sınavlarındaki gücüyle Kidomaru ile savaşan hali arasında çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum. Kimimaro, Lee'nin Naruto'dan daha zorlayıcı ve hızlı olduğunu düşünüyor. Lee'nin ise en güçlü halinin 5. kapı hali olduğu söylendi. Ve Lee 5. kapı olmadan Neji'yi yenemez. Bu söylediğim ilk seri için. Shippuden veya Boruto dahil değil. Bu anlattıklarıma göre şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Chunin sınavları Neji büyüktür. Kimimaro fight Lee büyüktür. Kimimaro fight Naruto büyüktür. Chunin sınavları Naruto. Şimdi bazıları şunu da söyleyecek. Sonuç olarak kazandı mı? Kazandı. Bu tarz sıralamaları yaparken yenip yenmemekten çok nasıl yendiği önemli. Yine bu savaşa benzeyen savaşlardan One Piece'deki Katakuri ve Luffy'nin savaşı örnek gösterilebilir. 4. sırada Neji var. Naruto'yu anlatırken anlattım. 3. sırada Gaara var. Şu an birçoğunuz bu da Lee'yi yendi diyecektir. Evet, Lee'yi yendi. Ancak 5. kapı Lee net bir şekilde Gaara'ya karşı üstünlük kurdu. Uzun süre savaşta kalabilmesi ve Lee'nin daha fazla acıya dayanamamasından dolayı Gaara kazandı. Bir de güç sıralaması yaparken 5. kapı Lee gibi süresi olan formları süresizmiş gibi sıralıyorum. Bunun sebebi 5. kapıdan düşünce artık 5. kapı Lee olmuyor. Normal Lee oluyor. Hangisi yener diye sorarsanız evet Gaara yeniyor. Ancak 5. kapı Lee daha güçlü. 2. sırada Lee var. Neji ile önceden birçok kez savaştı. Hiçbirinde 5. kapıyı kullanmadı. Neji Gaara kadar dayanıklı olmadığı için büyük bir ihtimalle Neji'ye ölümcül hasar verirdi. Zaten Lee'nin Kimimaro ile savaşan zayıflamış hali bile fazla güçlü. Büyük bir ihtimalle Lee 5. kapıyı açınca sesin dörtlüsünün bütün yerlerinden güçlü olur. 1. sırada Sasuke var. Sasuke için Gaara'nın en güçlü rakibi deniyor. Guy, Sasuke'nin Lee'den hızlı olduğunu söylüyor. Sasuke, Sharingan'ı bile açmadan Gaara ile savaşabiliyor. Sharingan'sız Sasuke'nin hızını Lee ve Gaara gibi karakterler çok hızlı buluyor. Temari bile Sasuke'nin Gaara'nın hızını aştığını belirtiyor. Sasuke, Chidori ile sadece gücünü değil, aynı zamanda hızını da arttırıyor. Bunun kanıtı ise Chidori için sadece gücü değil, hızı da arttırdığı yazıyor. Bazıları Sakura olmasaydı Sasuke'nin öleceğini söyleyecektir. Haklılar, ancak orada hem Sasuke'nin çakrası az ve yorulmuş, Gaara'nın ise çakrası Shukaku'nun gücünden aldığı için artmış. Zaten Chunin sınavlarındaki hallerine göre sıraladığım için yanlış değil. Chunin sınavlarında Gaara base formundaydı. Konohakurashi Arc'ta Shukaku'nun gücünü kullandı. Sasuke'nin Hidden Leap'in en iyisi olduğu söylendi. 0. sırada Kabuto var. Orochimaru ve Jiraiya Kabuto'yu Kakashi'nin seviyesinde görüyorlar. Kakashi ise Part 1 Naruto ve Part 1 Sasuke'den daha güçlü. Merak edenler illaki olacaktır diye Gaara ve Naruto'nun son savaşını da ekleyeyim hadi. Eğer ki Konohakurashi hakkındaki savaşlara dahil edilirse 1 Naruto, 2 Gaara, 3 Kabuto, 4 Sasuke, 5 Lee, 6 Neji şeklinde
sıralanır. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sıralamada katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakabilir. Yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Açıklama kısmına Discord sunucumuzun linki bulunuyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.